Selam herkese. Bugün denemeler bölümüne ufak bir girizgah yapmak istiyorum. Buradan 3 yıldızı en iyi nasıl alırsanız kendi yaptığım yöntemlerle veya yapacağım yöntemlerle size anlatıyor olacağım. Tabii ki bundan daha iyi yöntemler vardır sizlerin de bildiği. Kendi bildiğiniz yöntemleri de yoruma yazmayı unutmayın ki ortaya bir bilgi çıkartalım ve herkes bu bilgiden sahiplensin. Sonuçta bunu en iyi bilen kişi ben değilim. Sadece bildiğim kadarını aktaran bir kişiyim. Elbet benim de eksiğim, yanlışım olabilir. Buradan hemen Rider'dan denemeler bölümüne gelelim. Açıkçası dün birazcık uğraştım. Buradaki önemli nokta şu aslında. Dereceler bölümünde bulunmuş olduğunuz seviyenin vermiş olduğu ödülleri. Ben şu anda Azimli 2'deyim. Buradan görünmez geçtikten sonra gözü pek seviyesine geldiğim zaman çok istediğim bir kıyafet var. Bu kıyafeti alabilmeye hak kazanıyor olacağım. Zor mu? Hiç zor değil. Çünkü buradaki liderlik tablosu daha önceden 2 parçadan oluşuyordu. Ancak son güncellemeden sonra bu 3 parçaya gelmiş. Eğer şu an benim olduğum yerdeyseniz bir tane terfi alıyorsunuz. Yani ben Azimli 2'den Azimli 3'e çıkıyorum. Ama skorumu daha da arttırdığım zaman burada görmüş olduğunuz daha soft yeşil kategorisine geliyorum ve burada 2 kat terfi alıyorum. Yani bu da beni e, bir sonraki seviyeye çıkartmış oluyor. Yani görünmez 1'e gelmiş oluyorum. Çünkü 2 seviye birden atlıyorum. Ancak bu son güncellemeyle bir parça daha geldi. İlk 5'i 3 kat terfisi oluyor burada. Tabii ki ilk 5 zor, kolay değil ama 3 kat terfi aldığım zaman da Azimli 2'den öngörülemez 2'ye gelmiş olacağım. Bu da benim bunu yapabilirsem harika olur. Çünkü bir sonraki hafta gözü peke girebildiğim anda direkt ödülümü alabileceğim. Şimdi bunları nasıl yaparız konusuna gelirsek ilk dalga kabuk kıranlarını ara. Bu bence en kolaylarından bir tanesi ve burada düşünmeden gideceğiniz nokta direkt baraj savaş alanı. Özellikle şurada göstereyim. Bu hurdalık enkaz bölümü, bu güzergahta tekrar ilerlediğiniz zaman eski savaş alanı gibi yerlerde çok ciddi eski savaş kalıntıları bulabiliyorsunuz ve bunları araştırabiliyorsunuz. Buradaki önemli nokta şu: bir tane eski dronlardan birini bulduğunuz yerde, en basit bulunanlardan bir tanesi. Kırıp bırakmayın. İçini kesinlikle araştırın. Hatta kırılmış olsa dahi, bir başkası kırmış olsa dahi, ekibinizin dışından birisi, başka bir oyuncu, siz onu gidip yine de araştırın. Araştırdığınız için yine puanı alacaksınız. Yani aslında puanı araştırmaya veriyor. O yüzden de o ara bölümünü yapın. O cismi araştırın, arayın. Baraj alanında dediğim gibi bu bölümü yapmanız hiç zor olmayacak. Sıçrayıcılara hasar ver. Bu arada şunu da eklemekte fayda var. Buradaki görmüş olduğunuz hepsini ya karlı modda yapın ya da gece modunda yapın. Neden? Hemen nedenini gösteriyorum size. Mesela mavi kapıda gece modu var. Bakın şu anda herhangi bir eklentisi yok ama geceye geldiğim zaman bakın sağ üstte 2x yazıyor. Yani buradaki aldığınız XP size 2 kat veriyor. Bunu da şöyle anlatayım size denemeler üzerinden. Örnek veriyorum, ben şu anda burada ilk dalga kabuk kıranlarını 2000 puan yaptım. Bunu gece modunda veya karlı modunda yaparsam bu 2000 puanım benim 4000 puan oluyor. Çünkü 2 katı XP veriyor. Bunu unutmayın. O yüzden bunları bence hiç gündüz haritalarında yapıp heba etmeyin. Boşuna da uğraşmayın derim size. Daha sonra sıçrayıcılara hasar ver. Aslında şöyle, bu görmüş olduğunuz 3520 puanı ben sadece bir sıçrayıcıyı keserek yaptım. Siz eğer 2 sıçrayıcı keserseniz bu puanınız 2'ye katlanacaktır. Yani puanları oldukça yüksek ve ben bunu karlı medde yaptım. O yüzden zaten 2x bir puan aldım. Eğer 2 tane sıçrayıcı kesebilseydim, bu arada kesmenize gerek de yok. Vurmanız yeterli. Ama benim size en büyük tavsiyem burada 3 yıldız almak olmasın hedefiniz, yapabildiğiniz maksimum skoru oynayın her zaman. Skorunuz ne kadar yüksek ve 3 yıldızı alırsanız blueprint alma ihtimaliniz de o kadar artıyor. Bunlar da çok güzel blueprintler verebiliyor. Daha dün birlikte oynadığım bir takım arkadaşıma Başak'ın blueprinti geldi. Oldukça değerli bir blueprint. Sıçrayanlara hasar veri nerede yapabilirsiniz? Benim tavsiyem yine baraj savaş alanında bunu çok güzel yapabilirsiniz. Nerede diyeceksiniz? Burada. Test binasıyla araştırma ve idarenin arasında burada genelde bir sıçrayan oluyor. Saklanacak bir yerler de çok fazla. Şurada 2 kapılı olan bir küçük bir bölüm var. Burada su ile alakalı bir şey vardı. Hatırlamadım şimdi adını. Yani içine gireceğiniz ve kendinizi savunacağınız çok kolay yerler var. Oyunun başına buraya gelirseniz ve direkt sıçrayanı kesip, örnek veriyorum, daha sonrasında test binasını lootlayıp ya da araştırma ve idareyi lootlayıp tekrar şuradaki asansöre çıkış yapmaya geldiğinizde sıçrayıcı tekrardan buraya spamlanmış olacaktır. Çok büyük ihtimal. Ve ikinci hasarda burada vermeye başlayabilirsiniz. Daha sonra da buradan çıkış yapabilir. Ya da karlı map'te oynuyorsanız da Raider anahtarıyla buradan çıkış yapabilirsiniz. Bu değerli bir bölüm. Çünkü bu görevle kene bölümünü de birlikte yürütebilirsiniz. Nasıl? Hemen onu da gösteriyorum size.
Şimdi keneleri yok et diye de bir tane burada görevimiz var. Buradaki olay sadece keneye verdiğiniz hasar ve aslında puanı da oldukça yüksek. Yani totalde bir 15-20 tane keserek çok ciddi bir skor elde edebilirsiniz. Evet, şu an 15-20 çok geliyor kulağa ama şu yöntemle anlatacağım bunu size. Az önceki map'e geri girelim. Hemen buraya geldiniz oyunun ilk dakikalarında ve sıçrayıcıyı kestiniz. Daha sonra test binasının içine girip burayı hem lootlayıp hem buradaki keneleri öldürebilir. Daha sonra da buradan araştırma ve idareye geçer ya da kontrol kulesine geçer. Buraları lootlayıp buradaki keneleri de öldürdükten sonra zaten buradan çıkış yaptığınızda artık oyunun sonlarına doğru sıçrayıcıyı tekrar burada görecek. Daha sonra sıçrayıcıyı kesip buradan rahat bir şekilde çıkış yapar ya da karlı map'te oynuyorsanız da buradan Raider anahtarıyla çıkış yapabilirsiniz. Unutmayın ki gece haritalarında Raider geçişleri çalışmıyor. Sadece belirli asansörler çalışıyor. Bunlar da rastgele değişiyor tabii ki. Bu bahsettiğim yöntemle hem sıçrayıcıyı hem keneyi de güzel bir şekilde halledebilirsiniz. Daha sonra da burada bitkileri hasat et bölümü var. Bu aslında zor gözüküyor ama belirli bir rota içerisinde bunu yaptığınız zaman gerçekten çok kolay ve çok basit. 5100 puanı yaptığım yeri hemen gösteriyorum size. Tabii ki bundan çok daha yüksek puan yapılabilecek yerler de vardır. Ama en başta da dediğim gibi ben kendi bulduğum yöntemi anlatıyorum sizlere. Çünkü vakti de çok kalmadı. Hızlıca siz de bundan faydalanın. Uzay limanında gideceğimiz rota şurası. Bu Raider anahtarından itibaren şurada bir kanal var. Bu kanalın içerisinde hasat edebileceğiniz bütün bitkileri hasat edin. Bunu unutmayın. Şurada da şu noktada da bir tane ağaç var ve üzerinde mantar var. Ortalama her el girdiğinizde bu ağaçta mantar muhakkak olur, şaşmaz. Eğer gittiğinizde mantar yoksa sizden önce birisi gidip lootlamıştır. Ortalama 10 ve 7 mantar arası mantar verdiğini söyleyebilirim. 7'nin altına bana daha hiç denk gelmedi. Ama üstü oldukça da sık denk geliyor. Mantar ihtiyacınızı da ek olarak buradan karşılayabilirsiniz. Dediğim gibi şu bölümü zaten gezdiğiniz zaman iyi bir skor yapıyor olacaksınız. Ben sadece şu gösterdiğim alanı yaparak burada 5100 puan elde etmişim ve gayet de güzel bir puan aslında bitkileri hasat etmek için. Tabii ki burada şunu da yapabilirsiniz. Benim buradaki bahsetmek istediğim şey aslında en pratik ve hızlı olan yöntemleri bahsediyorum. Burayı lootladıktan sonra tabii ki map'in başka köşelerine gidip farklı lootlar da arayabilirsiniz. Tabii ki kendinizi buraya sıkıştırmak zorunda değilsiniz. Benim amacım hem seri yapmak hem de her zaman güvenli çıkışlara yakın olan yerlerde size güvenli bir şekilde bunu yaptıktan sonra çıkartabilmek. Çünkü şunu unutmayın. e, Maalesef burada şöyle bir olumsuzluk da var. Örnek veriyorum, sıçrayıcıda öyle bir skor yaptınız ki dünya rekoru. Ama siz bu oyundan güvenli çıkış yapmadığınız zaman isterseniz galaksi rekoru yapın, bu puanı elde edemiyorsunuz. O yüzden de yaptığınız puanla birlikte güvenli çıkış yapmanız çok önemli. Son olarak da ani soğukta donmuş Rider ganimet kaynaklarını ara diye bir görevimiz var. Açık söylemek gerekirse ben bunu yaptığım bütün skorları karlı map'te yaptım. Çünkü Raider anahtarı da olduğu için çıkış her zaman kolay oluyor. Ama donmuş Raider ganimet kaynağını bir türlü göremedim. Ve bana hiç denk gelmedi. Belki size denk gelmiştir ve bununla ilgili bir rota güzergahı biliyorsunuzdur. Bunu lütfen benimle paylaşın. Yorumlarda bunu paylaşın. Ben de bu yorumunuzu yukarıya sabitleyeyim ki herkes bunu görebilsin. Burada önemli noktalardan biri şu. e, Bu bahsetmiş olduğum bir kene, bitkileri hasat et ve ilk dalga kabuklarını ara. Hatta buna Raider ganimeti de dahil çok ciddi bir teçhizatla oyuna girmenize hiç gerek yok. E, Bir tek burada sıçrayıcıya hasar verde birazcık teçhizat yanınıza alabilirsiniz. Tavsiyem varsa bir tane örsünüz fazlasıyla yetecektir. Aynı zamanda yakıcı bir bombanız varsa bu sıçrayıcıların ateşe karşı dayanıklılığı da oldukça düşüktür. Hızlı bir şekilde burada sıçrayıcıya hasar verebilirsiniz. Ama tabii ki bunu kesip loot'unu almak her zaman değerli olacaktır. Bu denemeleri yapmanızı çok tavsiye ederim. Çünkü buradaki derecelerden de ekstra ödüller alıyor olacaksınız. Aynı zamanda buradaki görevleri de yaptığınız zaman e, ödüller alıyor olacaksınız. Zaten şu anda keneleri yok ettiğinin üstündeyim ve aşağıda gördüğünüz gibi 1000 basamağını geçmişim ve bir yıldızın ödülünü almışım. Tabii ki burada mor kutuyu almak önemli olan. E, Ve aynı zamanda yapabildiğiniz en yüksek skoru yapıp buradaki tabloda da kendinize daha iyi bir yer bulmak.
2 gün 19 saat 29 dakikası kalmış. Yapılabilecek bir süre. Çok rahat yapılabilecek bir süre. Sadece dediğim gibi ben Donmuş Rider ganimetini rotasını var mı ya da rastgele spamlanıyor mu buna bakmadım. Ancak şöyle sitelerde var. Anlık canlı olarak bunların yerlerini gösteren web siteleri var. Ama ben bunlara bakmayı çok kendi açımdan doğru bulmuyorum. Ama tabii ki bu kişisel tercih. Siz de bakıp bunu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videonun konusunu eğer siz belirlemek istiyorsanız fikirlerinizi de bana yazmayı unutmayın. Ben genelde bana belli bir adetin üstüne sorulan sorularla alakalı zaten video içeriği üretmeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.